Tayland gerçekten söylendiği kadar ucuz mu? Yoksa herkesin dilindeki o Tayland bitmiş muhabbeti doğru mu? Sokakta bir yemek kaç TL? Bir bira kaç baht? Phuket mi daha güzel, Bangkok mu? Gece hayatı gerçekten anlatıldığı kadar çılgın mı? Ve en önemlisi, Tayland tatil için mi mantıklı yoksa burada yaşamak için mi? Bugün bunların hepsini filtresiz konuşacağız. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz o toz pembe Tayland ile gerçek Tayland arasında ciddi fark var. Eğer buraya gelmeyi planlıyorsanız ya da acaba burada yaşanır mı diye düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı ve Tayland neden bitti dedirten o kritik gerçeği söyleyeceğim. Kısa cevap evet ama herkese göre değil. Tayland Avrupa'ya göre ucuz. Türkiye'ye göre ise bazı kalemlerde avantajlı, bazılarında ise değil. Ve burada en önemli konu şu: hangi şehirde ve nasıl yaşadığınız. Mesela sokak yemeği. Bir porsiyon ortalama 40 ile 60 baht. Market birası 40 baht civarı. Barda içerseniz 80 ile 120 baht. Yani lokal gibi yaşarsanız gerçekten ekonomik. Ama her gün rooftop barda takılırsanız, turistik restoranlarda yemek yerseniz ve sürekli ada turuna çıkarsanız ucuz Tayland algısı bir anda kaybolur. Kısacası Tayland ucuz olabilir ama bilinçli yaşarsanız. Phuket, Tayland'ın en popüler tatil destinasyonu. İnsanlar buraya neden geliyor? Deniz için, turkuaz su, beyaz kum, tropik manzara. Özellikle ilk kez gelen biri için kartpostal gibi. En popüler aktiviteler ada turları. Turlar ortalama 1500 ile 3000 baht arası. Ama Phuket sadece sakin bir ada değil. Özellikle Patong bölgesi akşam saatlerinden sonra tamamen değişiyor. Konaklama tarafı ise Patong eğlence odaklı, Katakaron daha dengeli, Kamala daha sakin ve lüks. Yani Phuket'te nerede kaldığınız tatilinizin karakterini tamamen değiştirir. Phuket özetle gündüz deniz, akşam eğlence. Bangkok ise bambaşka bir dünya. Eğer Phuket doğaysa Bangkok enerjidir. Tapınaklar, gökdelenler, gece pazarları, dev alışveriş merkezleri. Şehir hem geleneksel hem ultra modern. Özellikle Watorun gün batımında mutlaka görülmeli. Giriş ücretli 100 baht. Grand Palace daha pahalı ama etkileyici. Wat Pho, nehir turları, sokak yemekleri, seçenek çok fazla. Bangkok kaotik görünebilir ama birkaç gün sonra ritmini yakalıyorsunuz. Bangkok bu konuda gerçekten iddialı. Bir roof barda içki 400 ile 800 baht arası ama manzara gerçekten etkileyici. Ama Bangkok sadece gece hayatından ibaret değil. Gece pazarları şehrin en keyifli taraflarından biri. Uygun fiyatlı alışveriş, sokak yemekleri ve canlı atmosfer. Bangkok şehir insanını mutlu eder. Hareketi seveni mutlu eder. Şimdi en kritik konuya gelelim. Burada yaşamak. Tatil başka, burada hayat kurmak bambaşka. Instagram'daki palmeli fotoğraflar işin görünen kısmı. Gerçek Tayland yaşamı plan, bütçe ve adaptasyon ister. Turist vizesi 30 gün. Uzatma 1900 baht. Uzun süre kalmak istiyorsanız vize konusunu ciddi planlamanız gerekir. Bangkok için ortalama giderlerden de bahsedeyim. Kira fiyatları 8000 ile 25000 baht arası, faturalar 2500 ile 4000 baht, yemek 6000 ile 15000 baht, ulaşım 2000 ile 4000 baht, rahat yaşam 30.000 ile 40.000 baht arası. Daha ekonomik yaşam istiyorsanız 20.000 baht ile 25.000 bahtsa yaşayabilirsiniz. Ama burada kritik kelime şu: yaşam tarzı. Batı mutfağı, merkezi lüks daireler ve sürekli taksi kullanımı bütçeyi yükseltir. Sokak yemekleri ve toplu taşıma ise ciddi tasarruf sağlar. Tayland sıcak ve nemli. Bangkok'ta trafik yoğun. Resmi işlemlerde dil bariyeri olabilir. Ama günlük stres seviyesi birçok kişi için Türkiye'den daha düşük geliyor. Sabahi kültürü var. Rahat ol, akışına bırak. Burada hayat biraz daha yavaş. Tayland tatil için mi daha mantıklı, yaşamak için mi? 1-2 haftalık tropik kaçış için Phuket sizi fazlasıyla mutlu eder. Ama burada uzun süre kalmak istiyorsanız sadece ucuzmuş motivasyonu yetmez. Geliriniz varsa, uzaktan çalışıyorsanız ve beklentinizi doğru ayarlarsanız Tayland ciddi bir alternatif. Ama plansız gelirseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Tayland gerçekten ucuz mu? Evet, ama doğru yaşarsanız. Phuket mi, Bangkok mu? Deniz mi, şehir mi? Sakinlik mi, enerji mi? Tayland size iki seçeneği de sunuyor. Karar sizin, hayat tarzınıza bağlı. Tayland ucuz bir ülke değil. Tayland bilinçli yaşayan için avantajlı bir ülke. Buraya sadece ucuzmuş diye gelirseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama plan yaparak, bütçenizi doğru ayarlayarak ve gerçekten burada yaşamak istediğinizi bilerek gelirseniz
işler değişir. Çünkü Tayland bir kaçış noktası değil. Sorunlarınızı bavulda getirseniz burada da sizinle kalır. Ama doğru gelir modeliyle, doğru şehir seçimiyle ve beklentinizi gerçek tutarak gidirseniz burada gerçekten kaliteli bir hayat sürmek mümkün. Phuket tatil için harika olabilir. Bangkok şehir hayatı için güçlü bir seçenek olabilir. Ama asıl mesele şu, siz burada nasıl bir hayat istiyorsunuz? Tayland size seçenek sunuyor. Karar sizin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kafanıza takılan sorular varsa soruları yorumlara yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.